fikir, strateji, yöntem. 900 yıl önce Hasan Sabbah'ın keşfettiği şeyler bugün hala kullanılıyor. Modern dünyadaki gizli servislere, istihbarat örgütlerine, devrimci hareketlere, hatta terör örgütlerine bakın. Hepsinde Hasan'ın izlerini görebilirsiniz. Ve şimdi size bunun nasıl olduğunu, hangi örgütlerin Hasan Sabbah'ı model aldığını, hangi stratejilerin aslında Alamut'tan geldiğini anlatacağım. Hazır olun, bu bölüm sizi şaşırtacak. Önce şu soruyu soralım. Hasan Sabbah'ın yöntemi neydi? Basit, küçük bir grupla büyük bir etki yaratmak. Az sayıda ama son derece eğitimli, son derece sadık, son derece kararlı adamlarla, psikolojik savaş ve stratejik suikastlarla düşmanı sindirmek. Büyük ordulara gerek yok, açık savaşa gerek yok. Sadece doğru kişiyi doğru zamanda, doğru şekilde vurmak yeterli. Bu strateji o kadar etkili ki yüzyıllar sonra bile kullanılıyor ve ilginç olan şu: bazı örgütler bunu bilerek yapıyor, Hasan Sabbah'ı açıkça örnek alıyor. Bazıları ise farkında değil ama aynı taktikleri kullanıyor. 19. yüzyıla gidelim. Avrupa'da anarşist hareketler yükseliyordu. Rusya'da, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da devrimci gruplar ortaya çıktı. Bu gruplar kralları, başbakanları, zengin iş adamlarını hedef alıyordu. Amaç sistemi yıkmaktı, mevcut düzeni değiştirmekti. Ve yöntem suikast. 1881 yılında Rus çarı Dogi Alexander öldürüldü. Kim öldürdü? Narodnaya Volya, yani halkın iradesi adında bir devrimci grup. Nasıl öldürdüler? Aylarca plan yaptılar, çarın güzergahını öğrendiler, bombalar hazırladılar. Çar arabasıyla geçerken bombayı attılar. İlk bomba arabayı vurdu ama Çar yaralanmadı. Arabadan indi, etrafı kontrol etti. İşte o sırada ikinci fedai yaklaştı, ikinci bombayı attı. Bu sefer Çar ağır yaralandı, birkaç saat sonra öldü. Tanıdık geldi mi? Bir fedai, bir hedef, bir an. Tıpkı Nizamülmülk gibi, tıpkı Konrad von Montferrat gibi. Rus devrimci gruplar Hasan Sabbah'ı biliyor muydu? Evet, 19. yüzyılda Alamut hikayesi Avrupa'da biliniyordu. Kitaplar yazılmıştı, araştırmalar yapılmıştı. Devrimciler bu hikayeleri okuyordu. Özellikle Sergey Nechayev adında bir devrimci, Devrimcinin El Kitabı adında bir metin yazdı. Bu metinde şöyle diyordu: devrimci sıradan bir insan değildir. O hiçbir kişisel ilgisi olmayan, hiçbir kişisel duygusu olmayan, sadece tek bir amaca adanmış bir insandır. O, hedefine ulaşmak için her şeyi yapar, her şeyden vazgeçer. Bu tarif size bir şeyi hatırlatmıyor mu? Hasan Sabbah'ın fedaileri. Özel eğitim, psikolojik şartlandırma, davaya tam bağlılık, ölümü göze alma. Tamamen aynı. Neçayev bunu tesadüfen mi yazdı? Hayır. O, Alamut'u incelemişti, Hasan'ın yöntemlerini öğrenmişti, adapte etmişti. 1894 yılında Fransız Cumhurbaşkanı Sadi Carnot bıçaklanarak öldürüldü. Katil İtalyan anarşist Sante Geronimo Caserio suikastten sonra yakalandı, sorgulandı. Neden yaptın diye soruldu. Cevabı: ben bir anarşistim. Adaletsizliğe karşı savaşıyorum. Carnot işçileri ezdi, insanları öldürttü. O yüzden onu öldürdüm. Sonra idam edildi. Ama ölmeden önce şöyle dedi: ben ölüyorum ama fikir yaşayacak, başkaları gelecek, mücadele sürecek. Yine aynı söylem. Fedai ölümü bir son olarak değil, bir başlangıç olarak görüyor. Hasan Sabbah'ın fedailerinin söylediği şeylerin aynısı. 20. yüzyıla gelelim. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı. 1914 Sarajevo, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtı Franz Ferdinand ve eşi Sophie Bosna'yı ziyaret ediyordu. Ulusal duygular yükselmişti, Sırp milliyetçiler bağımsızlık istiyordu ve bir grup genç, örgütlenmiş, eğitilmiş, silahlanmış fedai hazırlanmıştı. Bu örgütün adı Kara El Cirna Ruka. Lider Dragutin Dimitrijević, kod adı Apis. Bu adam bir Sırp subayıydı
ama aynı zamanda gizli bir örgütün başıydı. Örgütün hedefi Sırp milliyetçiliğini yükseltmek, Avusturya egemenliğini yıkmaktı ve bunun için suikastları kullanıyordu. Franz Ferdinand'ın Sarajevo'ya geleceği haberi alınınca Apis harekete geçti. 6 genç seçti, eğitti, silahlandırdı. Gavrilo Princip, Nedeljko Čabrinović, Trifko Grabeş ve diğerleri. Bunlara bombalar verildi, tabancalar verildi. Franz Ferdinand'ı öldüreceksiniz denildi. Haziran'ın 28'inde Franz Ferdinand arabada şehirde dolaşıyordu. Konvoy yavaş yavaş ilerliyordu. İlk fedai Čabrinović bombayı attı ama tam hedefi tutturamadı. Bomba arabanın arkasına düştü, patladı, arka taraftaki arabaları vurdu. Franz Ferdinand yaralanmadı ama şoka uğradı. Konvoy hızlandı, kaçmaya çalıştı. Ama şoför yolu şaşırdı. Bir sokağa yanlışlıkla girdi. Durmak zorunda kaldı. Geri manevra yapmaya çalıştı. İşte tam o sırada Gavrilo Princip oradaydı. Tesadüfen miydi, planlı mıydı, tartışmalı. Ama o anda araba durmuştu. Hedef önündeydi. Princip tabancasını çıkardı, ateş etti. 2 el. İlk kurşun Sophie'ye isabet etti. İkincisi Franz Ferdinand'a. İkisi de ölümcül yaralardı. Birkaç dakika içinde ikisi de öldü. Princip kaçmaya çalışmadı. Orada kaldı, yakalandı. Sonrasını tarih biliyor. Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti. Rusya Sırbistan'ı destekledi. Almanya Avusturya'yı destekledi. Fransa Rusya'yı destekledi. İngiltere savaşa katıldı. Domino etkisi. Birkaç hafta içinde tüm Avrupa savaş alanına döndü. Birinci Dünya Savaşı başladı. 20 milyon insan öldü. İmparatorluklar yıkıldı. Harita yeniden çizildi. Ve hepsi bir suikastle başladı. Bir fedai, bir tabanca, 2 kurşun. Hasan Sabbah 1000 yıl önce bunu söylemişti. Doğru kişiyi doğru zamanda vurun, dünya değişir. Gavrilo Princip tam olarak bunu yaptı ve dünya değişti. Peki, Kara El örgütü Hasan Sabbah'ı biliyor muydu? Kesin bilmiyoruz ama çok muhtemel. Apis eğitimli bir subaydı, askeri tarih okuyordu, strateji kitapları okuyordu. Alamut hikayesi o dönemde askeri okullarda öğretiliyordu. Asimetrik savaş örneği olarak gösteriliyordu. Küçük bir güç, büyük bir etki. Apis bu dersleri almış olabilir ve kendi örgütünü kurarken bu prensipleri kullanmış olabilir. Örgütün yapısına bakın. Gizlilik, hücre sistemi, sadakat yemini, özel eğitim, psikolojik hazırlık, her şey Alamut'a benziyor. Hatta örgütün sembolü bir kafatası ve kemiklerdi. Ölümü temsil ediyordu. Biz ölümden korkmuyoruz mesajı. Yine aynı. İkinci Dünya Savaşı dönemine gelelim. Avrupa Nazi işgali altındaydı. Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Yugoslavya, her yerde direniş hareketleri ortaya çıktı. Bu hareketler açık savaş veremiyor, düzenli ordular kuramıyordu. O zaman ne yapıyorlardı? Gerilla savaşı, sabotaj, suikast. Nazi subaylarını öldürüyorlar, işbirlikçileri hedef alıyorlardı. Fransız direnişi, yani rezistans, bunu çok etkili kullandı. Özellikle SS subayları ve Gestapo ajanları hedefti. Gece vakti, karanlıkta ani bir saldırı, hedef öldürülüyor, saldırganlar kayboluyordu. Tam Alamut tarzı. Nazi Almanyası bu saldırılara çok öfkelendi. Heinrich Himmler, SS'in lideri, özel bir talimat yayınladı. Bu suikastçıları yakaladığınızda derhal idam edin. Onlar savaşçı değil, terörist. Tanıdık bir suçlama. Yüzyıllar önce Selçuklular da İsmaililere aynı şeyi diyordu. Bunlar savaşçı değil, katil. Ama Fransız direnişi umursamadı, suikastlara devam etti. 1942 yılında Reinhard Heydrich adında bir Nazi yetkilisi Çekoslovakya'yı yönetiyordu. Bu adam Prag kasabı diye biliniyordu. Binlerce insanı öldürtmüştü, Nazi politikalarını acımasızca uyguluyordu ve aynı zamanda Yahudi soykırımının planlanmasında önemli rol oynamıştı. Müttefik güçler onu hedef aldı. İngiltere'den özel eğitimli 2 Çek ajan Jan Kubiš ve Josef Gabčík paraşütle
Çekoslovakya'ya atıldı. Görevleri Heydrich'i öldürmek. Aylarca hazırlandılar. Heydrich'in hareketlerini izlediler. Plan yaptılar. Mayıs'ın 27'sinde Heydrich arabada gidiyordu. Dar bir yolda araba yavaşladı. Gabčík makineli tüfeğini çıkardı. Ateş etmek istedi ama silah tutukluk yaptı. Heydrich arabayı durdurdu, dışarı çıktı, silahını çekti. İşte o sırada Kubiş bombayı attı. Bomba arabanın yanında patladı. Heydrich yaralandı ama hemen ölmedi. Hastaneye götürüldü ama yara enfekte oldu. Birkaç gün sonra öldü. Kubiş ve Gabčík kaçmaya çalıştı. Bir kiliseye saklandı. Nazi güçleri onları kuşattı. Çatışma çıktı. İkisi de öldü. Ama görevlerini tamamlamışlardı. Heydrich ölmüştü. Nazi Almanyası öfkeden deliye döndü. Misilleme yaptı. Korkunç misilleme. Lidice köyünü bastı. Tüm erkekleri kurşuna dizdi. Kadınları ve çocukları toplama kamplarına gönderdi. Köyü yerle bir etti. Yüzlerce masum insan öldü. Ama soru şu, bu misilleme Heydrich'i geri getirebilir miydi? Hayır. Ölüm kalıcıydı, etki kalıcıydı ve mesaj verilmişti. Siz Nazi yetkililer de güvende değilsiniz. Biz size ulaşabiliriz. Tam Hasan Sabbah'ın stratejisi. Korku yaratmak, moral bozmak, düşmanı psikolojik olarak yıpratmak. Savaş sonrası döneme gelelim. Soğuk Savaş başladı. ABD ve Sovyetler Birliği dünyayı ikiye böldü ve bu dönemde modern istihbarat örgütleri tam anlamıyla şekillendi. CIA, KGB, Mossad, MI6 bunlar artık devlet yapılarıydı, bütçeleri vardı, binlerce çalışanı vardı. Ama yaptıkları şeyler Hasan Sabbah'ın fedailerinden çok farklı değildi. Gizli operasyonlar, suikastlar, sabotajlar, psikolojik savaş, sadece çok daha büyük ölçekte, çok daha teknolojik. Mossad'a bakalım mesela. İsrail'in istihbarat teşkilatı. Kurulduğu günden beri hedefleri belli. İsrail'e tehdit oluşturan kişileri etkisiz hale getirmek. Nasıl? Gerekirse suikast. 1972 Münih Olimpiyatlarında Filistinli militanlar İsrailli sporcuları rehin aldı, öldürdü. İsrail ne yaptı? Gazap tanrısı operasyonu başlattı. Mossad ajanları dünyanın dört bir yanına gönderildi. Bu olaya karışan Filistinli militanları tek tek buldular, öldürdüler. Beyrut'ta, Paris'te, Atina'da, Oslo'da, her yerde. Operasyon yıllarca sürdü. Onlarca kişi öldürüldü. Mesaj, bize zarar verirseniz sizi buluruz, cezalandırırız. Bu yöntem işe yarıyor muydu? Tartışmalı. Bazıları diyor ki evet, İsrail'in düşmanları korkuyor, iki kere düşünüyor. Bazıları diyor ki hayır, bu şiddet spiralini artırıyor, intikamı doğuruyor. Ama kesin olan şu, strateji Alamut'tan geliyor. Hedefi bul, izle, vur, mesaj ver. 1000 yıl önce Hasan Sabbah'ın yaptığının modern versiyonu. Şimdi size 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan başka örgütleri anlatacağım. Bu örgütler bölgesel, milliyetçi ya da ideolojik hedefler için kuruldu ama hepsinin ortak noktası var. Suikast stratejisini ana silah olarak kullanmak. Ve bakın, bu ilginç. Bu örgütlerin liderlerinin bazıları tarih okurken Alamut'a rastlamış, etkilenmiş, biz de bunu yapabiliriz demiş. Size örnekler vereyim ve sizi temin ederim bu örnekler şaşırtacak. İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na yani IRA'ya bakalım. 20. yüzyılın başında İrlanda İngiliz kontrolü altındaydı. İrlandalılar bağımsızlık istiyordu ama İngiltere vermiyordu. 1919'da silahlı mücadele başladı. IRA kuruldu. Bu örgütün stratejisi neydi? Gerilla savaşı ve seçici suikastlar. İngiliz subayları, polisler, istihbaratçılar hedef alınıyordu. 1920 yılında Kanlı Pazar olayında İngiliz istihbarat ajanları sistemli şekilde öldürüldü. Sabah erken saatlerde aynı anda farklı evlerde 11 İngiliz ajan öldürüldü. Nasıl yapıldı? Aylar önceden hazırlık yapılmış, ajanların kimlikleri tespit edilmiş, nerede yaşadıkları öğrenilmiş,
Takım halinde fedailer görevlendirilmiş. Saat 8'de operasyon başlamış, 9'da bitmişti. 11 hedef, 11 vurulmuş. İngiliz istihbarat ağı Dublin'de çökmüştü. Michael Collins, IRA'nın liderlerinden biri bu operasyonu planlamıştı. Collins askeri tarih okuyan bir adamdı, Alamut'u biliyordu. Bir arkadaşına şöyle demiş, Haşhaşiler küçük bir güçle imparatorlukları sarstı. Biz de yapabiliriz. İngilizler büyük orduları var ama her yerdeler, dağınıklar. Biz onların zayıf noktalarını vuracağız, korku yaratacağız, geri çekilmeye zorlayacağız ve tam olarak bunu yaptı. Ayra'nın bu taktiği işe yaradı. İngiltere 1921'de İrlanda ile anlaşma yaptı. İrlanda özgür devleti kuruldu. Tabii tam bağımsızlık değildi. Bazı İrlandalılar bunu kabul etmedi. İç savaş çıktı. Ama strateji göstermişti ki işe yarıyordu. Collins daha sonra öldürüldü kendi tarafından iç savaşta. Ama IRA devam etti. 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle Kuzey İrlanda'da IRA yeniden aktif oldu. Bu sefer hedefler sadece İngiliz askerleri değil, İngiliz politikacılarıydı da. 1979'da Lord Mountbatten öldürüldü. Kim bu adam? Kraliyet ailesinin üyesi, İngiltere'nin Burma valisi, Togo'nun Dünya Savaşı kahramanı. Çok önemli bir figür. Tatildeydi İrlanda'da, teknesiyle denize açıldı. Tekneye bomba yerleştirilmişti. Uzaktan kumandalı. Tekne açıldığında bomba patlatıldı. Mountbatten ve birlikte olanlar öldü. İngiltere şoka uğradı. Ayra mesaj vermişti. Kraliyet ailesi bile güvende değil. 1984 yılında daha büyük bir operasyon denendi. Muhafazakar Parti'nin kongresi Brighton'da bir otelde yapılıyordu. Başbakan Margaret Thatcher oradaydı. IRA otele önceden bomba yerleştirmişti. Gecenin bir saatinde bomba patladı. Otelin bir bölümü çöktü. 5 kişi öldü ama Thatcher kurtuldu. Şans eseri odasının duvarı yıkılmamıştı. İRA sonradan bir açıklama yaptı. Bugün şanslıydınız ama unutmayın, sizin her zaman şanslı olmanız gerekiyor, bizim ise sadece bir kez. Bu cümle aslında Hasan Sabbah'ın felsefesinin özeti. Hedef korunabilir, güvenlik artırılabilir ama sonsuza kadar korunamaz. Bir gün, bir an, bir boşluk olacak ve o an yeterli. İspanya'ya gidelim. Bask bölgesi İspanya'nın kuzeyinde. Bask halkı kendini farklı görüyor, ayrı bir dil konuşuyor, ayrı bir kültüre sahip. 1959'da ETA örgütü kuruldu. Euskadi ta Askatasuna, yani Bask yurdu ve özgürlüğü. Hedef, İspanya'dan ayrılmak, bağımsız Bask devleti kurmak. Yöntem, silahlı mücadele. Franco diktatörlüğü döneminde ETA İspanyol polisine, askerlere saldırıyordu. 1973'te Franco'nun sağ kolu Başbakan Luis Carrero Blanco hedef alındı. Bu adam Franco'nun varisi olarak görülüyordu. Çok sıkı güvenlik önlemleri vardı. Her gün aynı güzergahı kullanıyordu, zırhlı arabada gidiyordu, polis eskortları vardı. Ama ETA bunu biliyordu. Aylar önceden hazırlık yaptı. Blanco'nun güzergahı üzerinde bir yol inşaatı başlattı. Yani sahte bir inşaat şirketi kurdu, belediyeden izin aldı, yolun altına tünel kazdı. Bu tünele 100 kilo patlayıcı yerleştirdi. Blanco her gün o yoldan geçiyordu ama hiçbir şeyden haberi yoktu. Aralık'ın 21'inde Blanco yine aynı yoldan geçti. Arabası tam patlayıcının üzerine geldiğinde uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama öyle güçlüydü ki zırhlı araba havaya fırladı, 5 kat yüksekliğe çıktı, bir binanın çatısına düştü. Blanco oracıkta öldü. İspanya şoka uğradı. Franco'nun en yakın adamı, en korunan adam böyle öldürülmüştü. Peki ETA bunu neden yaptı? Sadece Blanco'yu öldürmek için mi? Hayır, mesaj vermek için. Biz ne kadar sıkı korunsanız da size ulaşabiliriz. Diktatörlük bize karşı durabilir mi? Duramaz. Ve gerçekten Franco rejimi zayıfladı. 2 yıl sonra Franco öldü, İspanya demokrasiye geçiş yaptı. ETA devam etti, suikastlara devam etti. Demokratik İspanya döneminde bile saldırdı.
1987 yılında Barcelona'da bir süpermarket otoparkına bomba kondu. 21 kişi öldü. Bu sefer hedef siviller miydi? ETA dedi ki, hayır, hedef süpermarketin altındaki polis merkezi idi. Ama bomba çok güçlüydü, siviller de zarar gördü. Tartışmalı bir açıklama. ETA o noktadan sonra kamuoyunda destek kaybetmeye başladı. İnsanlar dedi ki, bağımsızlık isteriz ama bu şekilde değil. Masum insanlar ölmemeli. Burada çok önemli bir fark görüyoruz. Hasan Sabbah'ın stratejisi seçici suikasttı. Hedef belliydi. Liderler, komutanlar, vezirler, siviller hedef değildi. Fedai bir hedefi öldürdüğünde sadece o kişi ölüyordu, yanındakiler bile genelde zarar görmüyordu. Bu önemli bir prensipti. Hedef dışına zarar vermemek, mesajı net iletmek. Ama modern örgütlerin bazıları bunu anlamadı ya da umursamadı. Bombalar kullanmaya başladı, kitlesel saldırılar yaptı, siviller öldü ve bu onların kamuoyu desteğini kaybetmesine neden oldu. İRA, ETA gibi örgütler zamanla bu yüzden zayıfladı. İnsanlar onları özgürlük savaşçısı olarak değil, terörist olarak görmeye başladı. Şimdi size tamamen farklı bir coğrafyadan örnek vereyim. Japonya. 1968, dünya genelinde öğrenci hareketleri var. Gençler sokağa dökülüyor, Vietnam Savaşı'nı protesto ediyor, kapitalizme karşı çıkıyor. Japonya'da da bu hareketler güçlü. Tokyo Üniversitesi'nde öğrenciler ayaklanıyor, polisle çatışıyor ve bu öğrencilerden bazıları daha radikale gidiyor. 1970'te Kızıl Ordu fraksiyonu kuruluyor. Japonca adı Sekigunha. Marksist-Leninist bir örgüt, hedef kapitalist sistemi yıkmak, dünya devrimini başlatmak. Ama nasıl? Silahlı eylemle. Liderlerinden biri Fusako Shigenobu adında bir kadın. Bu kadın üniversitede tarih okumuş, devrimci teorileri incelemiş. Bir röportajında şöyle demiş: "Ben tarihte küçük grupların nasıl büyük etkiler yarattığını okurken haşhaşileri keşfettim. 11. yüzyılda İran dağlarında birkaç yüz kişi imparatorlukları sarstı. Biz de yapabiliriz. Sayı önemli değil, irade önemli." Kızıl Ordu uluslararası operasyonlar yaptı. Filistin örgütleriyle işbirliği yaptı. 1972'de Lod Havalimanı'nda saldırı düzenledi. 3 Japon militanı İsrail'e geldi. Bavullarında makineli tüfekler vardı. Havalimanında ateş açtılar. 26 kişi öldü. Saldırganlardan ikisi oracıkta öldürüldü. Biri yakalandı. Neden bunu yaptılar? Filistin davasına destek için. Ama hedef kimdi? Siviller, İsrailli turistler, Porto Rikolu hacılar, rastgele insanlar. Bu Hasan Sabbah'ın stratejisi değildi artık. Bu kör şiddet, amaçsız katliardı. Kızıl Ordu dünya çapında ün kazandı ama bu ün korku ve nefretten geliyordu. Hiçbir destek kazanmadılar, sadece düşman kazandılar. Zamanla dağıldılar, liderleri yakalandı, örgüt çöktü. Size bir başka örnek vereyim, çok daha yakın tarihten Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan suikast girişimi. 1926 İzmir. Atatürk şehri ziyaret ediyordu. Bazı muhalif gruplar onu öldürmeye karar verdi. İsmet İnönü'nün eski muhafızlarından Ziya Hurşit, Sarı Efe Edip ve diğerleri komplo kurdu. Plan basitti. Atatürk konvoy halinde geçerken bomba atacaklardı. Ama istihbarat operasyonu haber aldı, komplocular yakalandı, yargılandı, idam edildi. Operasyon başarısız oldu. Peki bu komplocular nereden fikir almıştı? İngiliz istihbaratından destek aldıkları söyleniyor ve İngiliz istihbarat örgütü MI6'nın arşivlerinde Alamut üzerine dokümanlar var. Yani Almanların, İngilizlerin, Fransızların istihbarat okullarında Hasan Sabbah öğretiliyordu. Askeri akademilerde asimetrik savaş konusunda örnek olarak gösteriliyordu. Soğuk Savaş döneminde CIA ve KGB bu taktikleri iyice geliştirdi. Her iki tarafta suikast programları yürütüyordu. CIA'nın Executive Action programı vardı. Yani siyasi suikast programı. Fidel Castro'yu
Öldürmeye kaç kez denediler biliyor musunuz? 60 kez. 60 farklı suikast planı, zehirli puro, patlayan deniz kabuğu, zehirli dalış elbisesi, her türlü yaratıcı yöntem. Ama hiçbiri başarılı olmadı. Castro şanslıydı ya da çok dikkatliydi. KGB ise daha başarılıydı. Georgi Markov adında Bulgar muhalif, Londra'da yaşıyordu, BBC'de çalışıyordu, Bulgar rejimini eleştiren yayınlar yapıyordu. 1978'de bir gün köprüde yürürken biri ona şemsiyeyle hafifçe dokundu. Markov acı hissetti, döndü baktı ama adam kaybolmuştu. Eve gitti, gece ateşi çıktı, hastalandı, 3 gün sonra öldü. Otopside bacağında küçük bir metal küre bulundu. Bu kürenin içinde Ricin adında zehir vardı. Şemsiye aslında bir silahtı. Ateşlendiğinde küreyi enjekte ediyordu. Kim yaptı? KGB ve Bulgar gizli servisi. Neden? Markov rejim için tehlikeliydi. Susturulması gerekiyordu. Yöntem, suikast ama çok sofistike, çok teknolojik. Şimdi bakın, Hasan Sabbah'tan 800 yıl sonra bile aynı strateji kullanılıyor. Sadece araçlar değişmiş. Hançer yerine şemsiye silahı ama prensip aynı. Hedefi sessizce, etkili şekilde mesaj vererek ortadan kaldır. Ve asıl ilginç olan şu, bu taktikler hala öğretiliyor. Modern özel kuvvetler, gizli servisler, özel operasyon timleri, hepsinde hedef imha eğitimi var. Nasıl bir hedefe yaklaşılır, nasıl zemin hazırlanır, nasıl vuruluşur, nasıl geri çekilinir. İsrail'in Mossad'ı bu konuda en ünlüler. Amerikan Navy SEAL'ları, İngiliz SAS'ı, Rus Spetsnaz, hepsi bu teknikleri biliyor, uyguluyor. 2011'de Osama Bin Laden Pakistan'da bir evde bulundu. ABD Özel Kuvvetler Timi gece operasyonu yaptı, evi bastı, Bin Laden'i vurdu. Operasyon ne kadar sürdü? 40 dakika. Hazırlık ne kadar sürdü? Aylar, belki yıllar. İstihbarat toplandı, evin planı çıkarıldı, taklit bir ev kuruldu ve operasyon provası yapıldı. Her detay planlandı. Sonra bir gece kimse beklemiyorken helikopterler geldi, timler indi, işlerini yaptı, gitti. Bin Laden öldürüldü. Tam Alamut usulü. Hasan Sabbah 1000 yıl önce bunu yapıyordu. ABD 2011'de yapıyor. Sadece teknoloji farklı, prensip aynı. Şimdi gelelim 21. yüzyıla, günümüze en yakın döneme. Ve size söyleyeyim, Hasan Sabbah'ın gölgesi burada en yoğun hissediliyor. Modern terör örgütlerine, radikal gruplara baktığınızda Alamut'un izlerini açıkça görebilirsiniz. Bazıları bunu açıkça kabul ediyor, bazıları reddediyor ama yöntemler ortada. İster kabul edin, ister etmeyin, psikolojik şartlandırma, fedai eğitimi, intihar saldırıları, hedefli suikastlar, bunların hepsi Hasan Sabbah'ın 900 yıl önce geliştirdiği stratejilerin modern versiyonları. Şimdi size en çarpıcı örnekleri anlatacağım ve garanti ediyorum bu benzerlikler sizi düşündürecek. El-Kaide ile başlayalım. 1980'lerde Sovyetler Afganistan'ı işgal etmişti. Müslüman gençler cihad için Afganistan'a akın etti. İçlerinde Suudi Arabistanlı zengin bir ailenin oğlu vardı. Osama Bin Laden. Bin Laden Afganistan'da savaştı, Sovyetlere karşı gerilla taktikleri öğrendi, militan ağlar kurdu. Sovyetler çekildiğinde Bin Laden yeni bir düşman buldu. Amerika. Ona göre Amerika Müslüman topraklarını işgal ediyordu. Kukla hükümetler kurduruyordu. İslam'a düşmandı ve buna karşı küresel bir cihat başlatmak gerekiyordu. 1988'de El-Kaide'yi kurdu. Adı Arapçada temel, üs anlamına geliyordu. Ama bu sadece bir terör örgütü değildi. Bir ağdı, bir yapıydı. Nasıl bir yapı? İlginç şekilde Alamut'un yapısına çok benziyordu. El-Kaide merkeziyetçi değildi. Yani tek bir merkezden yönetilmiyordu. Hücreler halinde örgütlenmişti. Her hücre bağımsız hareket edebiliyordu ama genel strateji belirliydi. Batıya, özellikle Amerika'ya saldırı. Hücreler nasıl kuruluyordu? Önce adaylar seçiliyordu. Genellikle genç, eğitimli, idealist, hayatta hayal kırıklığına uğramış kişiler.
Bunlar Afganistan'daki kamplara götürülüyordu. Orada ne yapılıyordu? Fiziksel eğitim, silah eğitimi, bomba yapımı ama en önemlisi ideolojik eğitim. Gençlere sürekli olarak dünya adaletsiz, Müslümanlar eziliyor, tek çözüm cihat, şehit olanlar cennete gidiyor mesajı veriliyordu. Aylar, bazen yıllar süren bu eğitimden sonra genç adam artık bir fedai oluyordu. Ölüme hazırdı, görevine hazırdı. Hasan Sabbah'ın Cennet Bahçesi hikayesini hatırlıyor musunuz? El-Kaide'nin eğitim kamplarında benzer psikolojik teknikler kullanılıyordu. Gençlere cennetin ne kadar güzel olduğu anlatılıyordu. Şehit olanların orada hurilerle buluşacağı, ebedi mutluluğa kavuşacağı söyleniyordu. Ve bu söylem inanılmaz etkili oluyordu. Gençler gerçekten inanıyordu. Onlar için ölmek bir son değil, başlangıçtı. Peki bu Marco Polo'nun anlattığı hikayeden farklı mı? Yöntem farklı ama prensip aynı. Ölümü cazibeli hale getir, fedaiyi korkusuzlaştır. Bin Laden bunu çok iyi biliyordu. Bir konuşmasında şöyle demişti: Amerikalılar hayatı seviyor, biz ölümü seviyoruz. Bu bizim avantajımız. Bu cümle tam olarak Hasan Sabbah'ın felsefesini yansıtıyor. 11 Eylül 2001 saldırılarına gelelim. O gün 19 genç adam 4 uçağı kaçırdı. 2 tanesi Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptırıldı. Biri Pentagon'a çarptırıldı. Dördüncüsü Pensilvanya'da düştü. 3000 kişi öldü. Amerika şoka uğradı. Dünya şoka uğradı. Peki bu operasyon nasıl planlandı? Yıllarca hazırlık yapıldı. Saldırganlar Amerika'ya önceden gelmişti. Normal hayat yaşıyordu. Kimseye şüphe çektirmiyordu. Uçuş okulu eğitimi almışlardı. Her şeyi öğrenmişlerdi. Bekliyorlardı sadece. Emir gelene kadar. Emir geldiğinde tereddüt etmeden hareket ettiler. Uçakları kaçırdılar. Hedeflere yönelttiler. Kendileriyle birlikte binlerce insanı öldürdüler. Tanıdık geliyor mu? Aylar, hatta yıllar süren hazırlık, kılık değiştirme, güven kazanma, fırsat kollama, sonra ani vuruş. Nizamülmülk suikastından, Konrad von Montferrat suikastından farkı ne? Ölçek. Hasan'ın fedaileri bir kişiyi öldürüyordu, El-Kaide'nin fedaileri binlerce kişiyi öldürdü. Ama yöntem aynı. Tabi burada çok önemli bir fark var. Hasan Sabbah sivil öldürmekten kaçınırdı. Hedef her zaman bir lider, bir komutan, bir vezirdi. Sıradan insanlar hedef değildi. Ama modern terör örgütleri bu çizgiyi aştı. Siviller hedef haline geldi. Ve bu korkunç bir değişim. 11 Eylül saldırılarında ölenler politikacı değildi, asker değildi. Ofis çalışanları, itfaiyeciler sıradan insanlardı. Bu yüzden dünya El-Kaide'yi lanetledi. Hasan Sabbah korku yaratıyordu ama bir tür saygı da görüyordu. O hedeflerini dikkatli seçiyor, sadece düşmanlarına vuruyor deniyordu. Ama El-Kaide için kimse böyle bir şey söylemedi. Herkes terör dedi, katliam dedi ve haklıydılar. Bin Laden 1 Eylül'den sonra dağlara çekildi. Afganistan'daki Tora Bora mağaralarına. Orada saklandı, yıllarca saklandı. Amerika onu arıyordu ama bulamıyordu. Tıpkı Alamut gibi. Ulaşılması zor, dağların derinliğinde gizli bir yer. Hasan Sabbah Alamut'ta 35 yıl saklandı. Kimse ona ulaşamadı. Bin Laden de 10 yıl saklandı. Ama sonunda bulundu. Hasan ölümcül yatağında öldü. Bin Laden kurşunla. Ama ikisi de öldüklerinde örgütleri devam etti. El-Kaide Bin Laden'den sonra da varlığını sürdürdü. Hatta parçalandı. Daha radikal bir kol çıktı. IŞİD. IŞİD yani İslam Devleti 2014'te Irak ve Suriye'de ortaya çıktı. Lider Ebu Bekir el-Bağdadi. Bu örgüt El-Kaide'den bile daha radikal, daha vahşiydi. Şehirler ele geçirildi, insanlar köleleştirildi, korkunç işkenceler yapıldı. Ama aynı zamanda çok etkili bir propaganda makinesi vardı. İnternet üzerinden video yayınları yapıyordu, sosyal medyayı kullanıyordu, dünya çapında gençleri etkiliyordu. Nasıl etkiliyordu? Yine aynı yöntemle. Dünya adaletsiz, Müslümanlar eziliyor,
Gel bizimle savaş, şehit ol, cennete git. Binlerce genç bu çağrıya uydu. Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan, Afrika'dan gençler Suriye'ye gitti, IŞİD'e katıldı. Bazıları savaşmak için, bazıları intihar saldırıları yapmak için. İntihar saldırıları, IŞİD'in en etkili silahı. Bir genç kamyon dolusu patlayıcıyla düşman hattına doğru sürdü, kendini patlattı. Ya da bir çarşıya girdi, üzerindeki bombayı patlattı. Onlarca, yüzlerce insan öldü ve saldırgan, o zaten ölmeye hazırdı. Ölüm onun için bir zaferdi. Bu strateji IŞİD'e çok şey kazandırdı. Irak ordusu IŞİD'den korkuyordu. Suriye ordusu korkuyordu. Çünkü bu intihar saldırganlarını durdurmak çok zordu. Tanklara, zırhlı araçlara karşı bile etkiliydiler. Bir intihar saldırganı kamyonla bir tank kolunun içine dalabilir, kendini patlatabilir, tüm tankları yok edebilirdi. Ve arkadan ikincisi gelirdi, üçüncüsü. IŞİD'in sınırsız sayıda intihar saldırganı varmış gibi görünüyordu. Peki bu saldırganlar nasıl ikna ediliyordu? Eğitim kamplarında yoğun propaganda, videolar izletiliyordu. Şehit olmuş arkadaşlarının görüntüleri, cennet tasvirleri, düşmana verilen zararlar. Şehit ailelere büyük saygı gösteriliyordu. Onlar kahraman ilan ediliyordu. Bak, senin arkadaşın şehit oldu. Şimdi cennette. Çok mutlu. Sen de olmak istemiyor musun? Deniyordu. Ve genç adam istiyordu. Hasan Sabbah 900 yıl önce aynı psikolojiyi kullanmıştı. Ama IŞİD bunu endüstrileştirmişti. Her gün onlarca intihar saldırısı yapılıyordu. Bu sürdürülebilir değildi tabii. Zamanla IŞİD gençleri tükendi. Toprakları kaybedildi. Örgüt çöktü. Ama bıraktığı iz derin. Şimdi size başka örgütlerden bahsedeyim. Hizbullah, Lübnan'da İran destekli bir örgüt. Kuruluşu 1982'ye dayanıyor. İsrail'e karşı savaşıyor. Hizbullah'ın taktiği ilginç. Hem bir siyasi parti, hem bir ordu, hem bir gizli servis. Çok katmanlı bir yapı. Ve suikastları çok etkili kullanıyor. İsrail'deki hedeflere saldırıyorlar ama çok seçici. Genellikle askeri hedefler, İsrail istihbaratçıları. 2008'de İsrail'in bir üst düzey komutanı Lübnan sınırında öldürüldü. Kim öldürdü? Hizbullah fedaileri. Nasıl? Aylar, önceden hazırlık, komutanın hareketlerini takip, tuzak kurma, bekleme. Sonra ani saldırı. Komutan öldü, fedailer kaçtı. İsrail misilleme yaptı ama fayda etmedi. Hizbullah güçlenmeye devam etti. Hamas, Filistin'de faaliyet gösteren bir örgüt, İsrail'e karşı savaşıyor. Hamas'ın da benzer taktikleri var. İntihar saldırıları, roket saldırıları ama aynı zamanda hedefli suikastlar. İsrailli yetkililer, subaylar, istihbaratçılar hedef alınıyor. 2016'da bir İsrailli suikast biriminin şefi öldürüldü. Kim öldürdü? Hamas operatifi. Nasıl? Araba bombasıyla. Hedef arabaya binerken uzaktan kumandayla patlama. Hedef öldü. Hamas açıklama yaptı. İsrail bizim liderlerimizi öldürüyor. Biz de sizinkini öldürüyoruz. Karşılıklı suikast savaşı. Hasan Sabbah döneminde de böyleydi. Bir taraf vuruyordu, diğer taraf misilleme yapıyordu. Sonsuz bir döngü. Çeçenistan'a gidelim. Çeçen halkı Rusya'dan bağımsızlık istiyor. 1994 ve 2004 yılları arasında iki savaş yaşandı. Rusya Çeçenistan'ı yerle bir etti ama Çeçen direnişi kırılamadı. Neden? Çeçen militanlar gerilla taktikleri kullanıyordu. Dağlara çekiliyorlar, oradan saldırıyorlardı ve intihar saldırıları yapıyorlardı. Moskova'da çeşitli Rus şehirlerinde bombalar patlatıldı. Yüzlerce insan öldü. 2002 yılında Moskova'da bir tiyatro basıldı. Yüzlerce insan rehin alındı. Baskın yapıldı, rehineler kurtarıldı ama birçoğu öldü. 2004 yılında Beslan'da bir okul basıldı. Çocuklar rehin alındı. Müdahale edildi. 300'den fazla insan öldü. Çoğu çocuk. Korkunç olaylardı. Ama Çeçen militanların amacı buydu. Korku yaratmak, Rusya'yı yıldırmak. Rusya yıldı mı? Hayır. Tam tersine daha sert davrandı.
Putin, Çeçenistan'a vekil bir lider atadı, Ramzan Kadyrov. Kadyrov demir yumrukla yönetti. Muhalifleri yakaladı, hapsetti, öldürttü. Çeçen direnişi kırıldı. Ama soru şu, bu taktikler işe yaradı mı? Çeçenler bağımsızlık kazandı mı? Hayır. Aksine daha fazla baskı altına girdi. İntihar saldırıları, sivil katliamları kamuoyunda destek kaybettirdi. İnsanlar özgürlük mücadelesi demek yerine terörizm dedi ve bu her örgütün karşılaştığı problem. Hasan Sabbah bunu anlamıştı. Sivil öldürme, sadece hedefini vur, yoksa halk senden nefret eder. Ama modern örgütler bunu anlamadı ya da umursamadı. Ve sonuç hep aynı oldu. Başarısızlık, yok oluş. Şimdi size günümüzden bir örnek vereyim. 2020 yılında İran'ın nükleer programının başı Mohsen Fakhrizadeh öldürüldü. Nasıl? Araba konvoyunda giderken uzaktan kumandalı makineli tüfekle vuruldu. Kim öldürdü? İsrail istihbaratı Mossad olduğu söyleniyor ama İsrail ne doğruladı ne yalanladı. Operasyon nasıl yapıldı? İnanılmaz teknik bir iş. Uzaktan kumandalı makineli tüfek, yapay zeka destekli hedefleme sistemi, uydu bağlantısı. Fakhrizadeh'nin konvoyu geçerken silah otomatik olarak ateş etti, hedefi vurdu. Operatörler belki kilometrelerce uzaktaydı, belki başka ülkedeydi. Ama iş yapıldı. Hedef öldürüldü, mesaj verildi. Sizin nükleer programınızı durdurabiliriz, bilim adamlarınızı öldürebiliriz. Tam Hasan Sabbah stratejisi. Ama bu sefer teknoloji çok ileri. Hançer değil, yapay zeka. Bakın hepsinde ortak nokta görüyor musunuz? Küçük bir güç, büyük bir etki. Gizli hazırlık, ani vuruş, psikolojik etki. Hasan Sabbah'ın 900 yıl önce geliştirdiği stratejinin modern versiyonları bunlar. Ve bu strateji hala etkili. İster devletler kullansın, ister terör örgütleri, ister gerilla grupları, etkili olduğu ortada ama aynı zamanda tehlikeli. Çünkü bu strateji kontrol edilemez hale gelebilir. Siviller hedef olur, katliamlara dönüşür, ahlaki çizgiler kaybolur. Hasan Sabbah belli bir disiplin içinde kullandı bu stratejiyi. Ama modern dünyada o disiplin çok kez kayboldu. Hasan Sabbah'ın yarattığı sadece bir örgüt değildi. Aynı zamanda bir kelime, bir kavram, bir mit. Assassin kelimesi dünya dillerine nasıl girdi, nasıl yayıldı, nasıl korku ve hayranlık uyandırdı. Bu hikaye belki suikastlardan daha ilginç. Bir kelime 900 yıl yaşıyor, hala kullanılıyor, hala güçlü bir çağrışım yapıyor. Peki nereden çıktı bu kelime? Nasıl oldu da tüm dünyaya yayıldı? 11. yüzyılda Avrupa'da İsmaililer hakkında hiçbir bilgi yoktu. Haçlı seferleri başlayana kadar Avrupalılar Orta Doğu'nun iç işlerinden habersizdi. Ama Haçlılar geldiğinde karşılarına gizemli bir güç çıktı. Önce duydular. Suriye'de Masyaf Kalesi'nde yaşayan bir grup var. Çok tehlikeliler, suikast yapıyorlar. Sonra gördüler. Haçlı prensleri, kontları öldürülmeye başlandı. Kim bunlar? Diye sordular. Yerel halktan öğrendiler. İsmaililer. Ama burada onlara haşhaşi diyorlar. Haşhaşi, Arapça haşhaş, yani afyon bitkisinden türetilmiş bir kelime. Söylentiye göre bu adamlar haşhaş kullanıyor, uyuşturucu ile kendilerini şartlandırıyor, ondan sonra ölümü göze alıp suikast yapıyorlardı. Bu söylenti doğru muydu? Muhtemelen değildi. Tarihçilerin çoğu bunun bir iftira olduğunu düşünüyor. İsmailileri karalamak için uydurulmuş bir hikaye. Ama ilginç olan şu, bu hikaye o kadar çok yayıldı ki gerçek gibi kabul edildi. Haçlılar Avrupa'ya döndüğünde bu hikayeleri anlattılar. Orada bir grup var. Haşhaş içiyorlar. Sonra deliriyorlar ve herkesi öldürüyorlar. İnsanlar büyülendi, korktu, merak etti ve kelime dilden dile yayıldı. Arapça haşhaşi Farsçaya geçti. Oradan Türkçeye, oradan Latinceye ve her dilde biraz değişti. Latince assassinus oldu, İtalyanca assassino, Fransızca assassin, İngilizce assassin ve artık bu kelime sadece İsmailileri değil, genel olarak suikastçıları ifade ediyordu. 13. yüzyılda Marco Polo
Asya'ya seyahat etti. Yolculuğu sırasında İran'dan geçti, Alamut bölgesine yakın yerlerden geçti. Yerel halktan hikayeler duydu. Alamut Kalesi, dağın yaşlı adamı, cennet bahçesi, fedailer. Marco Polo bunları not etti ve seyahatnamesine yazdı. Ama abartarak yazdı. Hikayeyi daha çekici, daha fantastik hale getirdi. Cennet bahçesini detaylı anlattı. Huriler, süt ve bal nehirleri, her türlü nimet. Genç adamların nasıl uyuşturulup oraya götürüldüğünü, sonra nasıl şartlandırıldığını anlattı. Bu kitap Avrupa'da çok satıldı, binlerce kişi okudu ve Haşhaşi efsanesi büyüdü. Artık Alamut korku ve hayranlık duyulan bir yerdi. Orada öyle bir adam var ki adamlarını ölüme gönderebiliyor ve onlar mutlulukla gidiyor. Nasıl yapıyor bunu diye soruyordu insanlar. 14. ve 15. yüzyıllarda Avrupa'da Alamut hikayeleri efsane haline geldi. Şövalyeler bu hikayeleri anlatıyordu. Ozanlar şarkılar yazıyordu. Ressamlar tablolar yapıyordu. Asasin kelimesi artık sadece bir suikastçı değil, aynı zamanda gizemli, tehlikeli, büyülü bir figürü temsil ediyordu. İnsanlar asasinleri hayali yaratıklar gibi görmeye başladı. Gerçek mi, değil mi belli değildi artık. Ama mit büyümeye devam ediyordu. 19. yüzyıla geldiğimizde Batı'da oryantalizm modası başladı. Avrupa Doğu'ya ilgi duyuyordu, Doğu kültürlerini araştırıyordu, romantize ediyordu ve Alamut yeniden keşfedildi. Tarihçiler Farsça ve Arapça kaynakları okumaya başladı. Hasan Sabbah hakkında araştırmalar yaptı. Gerçekler ortaya çıktı. Marco Polo'nun anlattığı cennet bahçesi muhtemelen yalandı. Uyuşturucu kullanımı muhtemelen iftiraydı. Ama psikolojik eğitim gerçekti, fedai sistemi gerçekti, suikastlar gerçekti. Ve bu gerçekler de yeterince etkileyiciydi. Akademisyenler makaleler yazdı, kitaplar yazdı. Hasan Sabbah artık tarih kitaplarında yerini aldı. Ama sadece akademik ilgi değildi, popüler ilgi de vardı. 1938'de Sloven yazar Vladimir Bartol Alamut adında bir roman yazdı. Bu roman Hasan Sabbah'ın hikayesini anlatıyordu ama kurgu olarak. Bartol Hasan'ı karmaşık bir karakter olarak çizdi. Hem dahi, hem despot, hem idealist, hem manipülatör. Romanda ünlü bir cümle var. Hiçbir şey gerçek değil, her şey mübahtır. Bu cümle Hasan Sabbah'ın sözü olarak geçiyor romanda. Aslında tarihi bir kaynak yok bu cümle için ama o kadar etkili ki herkes Hasan'ın bunu söylediğine inanır oldu. Roman büyük başarı kazandı, birçok dile çevrildi, milyonlarca kişi okudu ve Alamut yeniden popüler kültürde yerini aldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde casusluk romanları moda oldu. İngiliz yazar Ian Fleming, James Bond serisini yazdı. Bond kitaplarında düşman örgütler var, gizli ajanlar var, suikast planları var. Fleming Alamut'u biliyor muydu? Evet. Bazı Bond kitaplarında doğrudan referans yok ama yapı çok benzer. Spectre örgütü mesela, gizli bir terör örgütü, dünya çapında operasyonlar yapıyor, liderler hedef alınıyor. Alamut'un modern versiyonu gibi. Amerikan yazar Robert Ludlum, Jason Bourne serisini yazdı. Bourne bir suikastçı, eğitilmiş, şartlandırılmış ama sonra hafızasını kaybediyor ve kim olduğunu sorguluyor. Bu hikayede Alamut fedailerini çağrıştırıyor. Eğitilmiş suikastçı, psikolojik şartlandırma, kimlik bunalımı. 20. yüzyılın sonunda video oyunları ortaya çıktı ve 2007'de Ubisoft adında bir şirket Assassin's Creed adında bir oyun yaptı. Bu oyun direkt olarak Alamut'u ve Hasan Sabbah'ı konu alıyordu. Oyunda siz bir asasinsiniz, 12. yüzyılda yaşıyorsunuz, Haçlılara ve kötü Templarlara karşı savaşıyorsunuz. Suikastlar yapıyorsunuz, kalelerde yaşıyorsunuz, gizli bir kardeşliğin parçasısınız. Oyun muazzam başarı kazandı, milyonlarca kopya sattı. Serinin 15'ten fazla oyunu çıktı ve birdenbire Alamut ana akım popüler kültürün bir parçası oldu. Gençler Assassin's Creed oynarken Hasan Sabbah'ı öğrendi, Alamut'u öğrendi
fedaileri öğrendi. Tabii oyun tarihsel olarak çok doğru değil. Birçok kurgu var, abartı var, fantastik öğeler var. Ama yine de etki muazzam. Alamut artık sadece tarih kitaplarında değil, oyunlarda, filmlerde, dizilerde insanlar Assassin figürünü havalı buluyor, gizemli buluyor, ilgi çekici buluyor ve bu ilginç bir paradoks. Hasan Sabbah tarihin en korkutucu adamlarından biriydi. İnsanlar ondan titrerdi. Ama bugün o bir popüler kültür ikonu. İnsanlar onun hakkında oyunlar oynuyor, kostümler giyiyor, fanlar yapıyor. Neden? Belki gizem çekici, belki tehlike çekici, belki küçük bir grubun büyük bir sisteme meydan okuması çekici. Şimdi size assassin kelimesinin modern kullanımını anlatayım. Bugün bu kelimeyi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Profesyonel bir katil, soğukkanlı, hesapçı, etkili. Filmlerde assassin karakterleri var. Leon, John Wick, Agent 47. Hepsi yalnız kurtlar, son derece yetenekli, hedeflerini asla kaçırmayan. Hepsi bir şekilde Hasan Sabbah'ın fedailerinin modern yorumu. Gerçek hayatta da assassin kelimesi kullanılıyor. Kennedy'yi öldüren Lee Harvey Oswald assassin olarak anılıyor. Martin Luther King'i öldüren James Earl Ray assassin olarak anılıyor. Yani kelime sadece tarihi değil, güncel ve her kullanıldığında bilinçaltında Alamut'a bir referans var. Hasan Sabbah öleli 900 yıl oldu ama onun yarattığı kelime hala yaşıyor. Ve işte burada çok ilginç bir gerçek ortaya çıkıyor. Hasan Sabbah'ın en büyük mirası belki suikastlar değil, belki örgütü değil, belki stratejisi değil. Belki de bu kelime assassin, dünya dillerine yerleşmiş, kalıcı olmuş, her gün kullanılan bir kelime. Ve bu kelime her kullanıldığında Hasan Sabbah'ın adı bir şekilde anılıyor. O hiçbir zaman kaybolmuyor. Tarih kitaplarında sadece bir sayfa değil, günlük hayatın içinde, gazete başlıklarında, film afişlerinde, oyun kutularında Hasan Sabbah ölmedi aslında, dönüştü. Bir insandan bir sembole, bir figüre, bir arketipe dönüştü. Ve bu dönüşüm belki de tüm başarılarından daha etkileyici. 19. yüzyılda Avrupa'daki anarşist gruplar Hasan Sabbah'ı kahramanlaştırdı. Onun için şiirler yazdılar, manifestolar yazdılar. İşte bir adam var ki hiçbir şeye sahip değildi ama her şeye sahip olanları korkuttu. Biz de yapabiliriz. 20. yüzyılda devrimci hareketler onu örnek aldı. Che Guevara, Fidel Castro, Mao Zedong. Hepsi Hasan Sabbah'ı okudular mı? Kesin bilemiyoruz. Ama hepsi benzer stratejiler kullandı. Küçük bir çekirdek kadro, disiplin, ideolojik eğitim, stratejik vuruşlar. 21. yüzyılda siber aktivistler, hacktivist gruplar kendilerini dijital assassin olarak tanımlıyor. Anonymous gibi gruplar sisteme sızmak, bilgi çalmak, gizli belgeleri sızdırmak için alamut tarzı taktikler kullanıyor. Merkezi olmayan yapı, hücre sistemi, gizlilik. Tam alamut modeli ama dijital ortamda. Bakın ne kadar geniş bir etki. 900 yıl önce İran dağlarında başlayan bir hareket, bugün dünyanın her yerinde, her alanda iz bırakmış. Askeri stratejide, istihbarat çalışmalarında, popüler kültürde, edebiyatta, sinemada, oyunlarda, hatta internette. Hasan Sabbah belki dünyanın en etkili insanlarından biri. Ama bu etkiyi hayattayken göremedi. O öldükten sonra büyüdü, yayıldı, dönüştü ve büyümeye devam ediyor. Her yeni suikast haberi duyulduğunda gazeteler assassination kelimesini kullanıyor. Her yeni casusluk filmi çıktığında karakterler assassin tarzı hareket ediyor. Her yeni özel kuvvet birimi kurulduğunda alamut stratejileri inceleniyor. Size son bir örnek vereyim. 2019 yılında Amerikan ordusu özel bir birlik kurdu. Task Force Odin. Bu birimin görevi yüksek değerli hedefleri bulmak ve etkisiz hale getirmek. Nasıl? İnsansız hava araçlarıyla, dronlarla. Hedef tespit ediliyor, drone gönderiliyor, füze atılıyor, hedef öldürülüyor. Operatör binlerce kilometre uzakta, Nevada'da bir üssün içinde.
Joystick'le drone kullanıyor, ekranda hedefi görüyor, düğmeye basıyor, füze gidiyor. Uzaktan suikast. Hasan Sabbah bunu hayal edebilir miydi? Belki edemezdi. Ama prensibi aynı. Hedefi bul, planla, vur, mesaj ver. Sadece artık hançer yok, füze var. Fedai yok, drone var. Ama strateji aynı. Alamut'un 3.0 versiyonu. Ve işte tam burada şunu sormalıyız. Bu iyi mi, kötü mü? Hasan Sabbah'ın mirasını kutlamalı mıyız, yoksa lanetlemeli miyiz? Zor bir soru. Bir yandan o inanılmaz zeki, vizyoner bir liderdi. Hiçbir şeye sahip değilken her şeyi başardı. Küçük bir grupla büyük bir etki yarattı. Strateji geliştirdi, yöntemler buldu, tarihi değiştirdi. Diğer yandan o bir katildi. Yüzlerce insanın ölümünden sorumluydu. Korku yarattı, şiddet kullandı, acımasızdı. Hangisi doğru? İkisi de doğru. Tarih karmaşık, insanlar karmaşık, Hasan Sabbah da karmaşık. O ne tamamen kötü, ne tamamen iyi. O bir insan, kendi zamanının koşullarında, kendi inançlarıyla, kendi yöntemleriyle bir şeyler yapmaya çalışan bir insan. Başardı mı? Evet. Alamut 150 yıl ayakta kaldı. İsmaili hareketi yayıldı. Bugün hala milyonlarca İsmaili Müslüman var. Ama aynı zamanda çok kan döküldü, çok acı yaşandı, çok düşman kazanıldı. Ve sonunda Alamut yıkıldı, hareket çöktü, Hasan'ın hayalleri tam olarak gerçekleşmedi. Yani başarı mı, başarısızlık mı? Perspektife bağlı.